Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için çok güzel model tığ işi elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, elbisemizin görüntüsü bu şekilde. Arka bölüm bakın bu şekilde. Askılı yaptım elbiseyi ben, bakın bu şekilde askıları var. Askının üzerine kurdale fiyonk yaptım ve bu şekilde küçük ayı modelleri yaparak bakın askı ile birleştirdim. Kol uçları ve yaka bölümünü fırfırlı yaptım. Bakın modelli fırfırlı yaptım. Çok güzel oldu. Arka bölümden düğmeli yaptım. Elbise örgüsünde ben bugün iki renkli iplik kullandım arkadaşlar. Kahverengi ve ekru renkli iplik kullandım. Bakın bu iplikleri kullandım. Kartopu Baby One üzerinde 100 gram iplikte 250 metre var. Bu ekru renkli iplikten 1,5 adet iplik kullandım arkadaşlar. Siz daha ince iplik kullanıyorsanız, bu 300-320 metre yazan iplikler kullanıyorsanız bir yumak iplik yeterli olacaktır. Kahverengi iplik olarak yine aynı marka iplik kullandım. Bakın bunun renk numarasını soran arkadaşlar için K890. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. İstek üzerine bu iplikleri kullandım. Siz tercihinize göre bu elbise örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Kahverengi iplikten 2 yumak ipliğe ihtiyacımız var. Bakın ikinci yumaktan bu kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım tığ işi örgülerim yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. Ölçülerini video sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu elbise anlatımını 6-12 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız 8 zincir eksik başlayabilirsiniz. Ön ve kolları ikişer trabzan, arka bölümü de birer trabzan eksik yaparsanız ve bu arttırma sırasını da benim yaptığımdan 2 sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Zincir sayısını aynı sayıda başlayıp bu yakada yaptığım arttırma sırasını bir sıra eksik yaparsanız 3-6 aylık bebekleriniz için olur. 1 yaş çocuk için yapmak istiyorsanız bu ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz büyük olmasını istiyorsanız arttırma sırasını bir sıra fazla yapabilirsiniz. O zaman 1-2 yaş arası çocuğa çok daha rahat olur. 2-3 yaş için yapmak istiyorsanız 8 zincir fazla başlayabilirsiniz. Ön ve kolları ikişer trabzan, arka bölümü de birer trabzan fazla yaparsınız. Bu arttırma sırasını da 2 sıra fazla yaparsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar. Bakın, çok sıkı zincirler yapmıyorum. 75 zincir yapalım. 75 zinciri yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. 75 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 31 santimetre geldi arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına ve iplik kalınlığınıza göre
Daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Bu ölçüde yapacaksanız. İnç olarak da ölçüyorum. İnç ölçüsüyle çalışan arkadaşlar için ölçüyorum. Bakın 12 inci çok az geçti. Bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken yaka ayrımlarını da yapacağız arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan arkadaşlar. 10 trabzan yapıyorum. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 trabzanı yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın diğer ilmek üzerine, aynı ilmeği değil, diğer ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Arttırma yeri için yapıyoruz bu 3 trabzanı, bakın arkadaşlar. Aynı ilmeğe yapıyorum 3 trabzanı da. Üç trabzan yaptım aynı ilmek içine. Kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kol bölümü için bakın buraya 14 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. İkinci, bakın bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Arttırma yeri için buraya 3 trabzan yaptım. 20 trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 trabzan yaptım. Arttırma yeri için bir ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu kol bölümünde 14 trabzan yaptım. Bu kol içinde buraya 14 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek içine arttırma yeri için 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. 10 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında 10 trabzan yaptım. Buraya da 10 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın yaka ayrımlarını bu ilk sırada yaptım arkadaşlar. 10 trabzan yaptım. Kollar için 14 trabzan yaptım. Bakın buranın ikisinin toplamı 20 trabzan da buraya yaptım. İkinci sıradayız. İkinci sırada arttırmaları burada yaptığımız bu 3 trabzan vardı. Bakın bir ilmek içine 3 trabzan yaptım. Bunun ortada bulunan ilmekler üzerine arttırma yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yapıyorum. Bakın burada 3 trabzan yaptım. Bunun ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu ortada bulunan ilmek üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Buraya işaret yapalım isterseniz. Bakın bu 3 trabzan yaptığımın ortada bulunan ilmeğe işaret iğnesi takıyorum. Siz isterseniz işaret iğneleriniz yoksa bu şekilde iplik ile de işaret yapabilirsiniz. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız bu ilmeğe kadar devam edelim. Kol bölümünde trabzanları yaparak arttırma yapacağım bu ilmeğe kadar tamamladım bakın. Bir alt sırada aynı ilmeğe 3 trabzan yaptım. Birisine kol bölümü için trabzan yaptım. Bu ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya da işaret yapalım. Bakın bu 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe arttırma yeri için işaret yapıyorum. Bu işaret yaptığımız ilmeklere bir sonraki sırada arttırma trabzanları yapacağız. Diğer ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak devam ediyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım ilmeğe kadar bakın arka bölümde trabzanları yaptım. Bu arttırma ilmeğinin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya da işaret yapıyorum. Bakın 3 trabzanın ortada bulunan ilmeğe işaret yapıyorum. Kol bölümünde bulunan ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım bu ilmeğe kadar bakın kol bölümünde trabzanları yaptım. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum.
Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanları yaptım. Sıra sonunda bakın bir trabzan kaldı. İlk sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan vardı. Bu son zincirin üzerine bakın. Burada bulunan zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Düzgün oldu bakın arkadaşlar. Şöyle yakanın şekline bakalım. Bu şekilde oldu. 4 yerde arttırmaları yaptım bakın bu sırada da. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu işaret yaptığımız ilmeklerde üçer trabzan yaparak arttırma yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yaptığımız bu ilmeğe kadar devam edelim. Arttırma için işaret yaptığım ilmeğe kadar bakın trabzanları yaptım. Bu işaret yerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ortada bulunan ilmeğe yine işaret yapıyorum. Bir sonraki sırada bu ilmekten arttırma yapacağız. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Bu işaret yaptığım bakın 3 trabzanın ortada bulunan ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Burada da yine bu işaret yaptığım ilmek üzerine 3 trabzan yapalım. Burada da yine bakın işaret yaptığım ilmeğe 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada yine bakın trabzanlar üzerine trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde işaret yaptığım ilmeklere üçer defa trabzan yaptım. Bir sonraki sıra içinde arttırma yeri için işaretlerimi yaptım. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım ilmeğe kadar bakın trabzanları yaptım. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ortada bulunan ilmeğe yine bir sonraki sıra için işaret yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Burada yine 3 trabzan yapalım. Bu arttırma yerinde de 3 trabzan yapalım. Bu arttırma yerinde de. Roba örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir de katlayıp görelim. Bakın yakanın görüntüsü böyle oluyor. Roba örgüsünü bu 4 noktadan her sırada arttırmalar yaparak istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım. Roba örgüsünü arttırmalar yaparak 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Santimetre olarak ölçüyorum. 8 santimetre arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha arttırma sırası yapacağız. Arttırma sırasını yapmadan önce burayı birleştirmek istiyorum. Bakın şu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekiyorum. İki bölümü birleştirdik. 2 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmeğe trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar bakın trabzan yaptım. Arttırmalara devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın yine bu arttırma yerlerinde de üçer trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeğe de trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bu sırayı da birleştirdik arkadaşlar. Bu 4 yerde arttırmaları yine aynı şekilde yaptım. Bakın aynı ilmeğe 3'er trabzan yaptım. Bu sırada kol ve gövde bölümünü birbirinden ayırıyoruz. 2 zincir yapıyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma ilmeğine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar trabzan yaptım. Bakın burada 3 ilmek var. Şu ortada arttırma yaptığım ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın arka bölüm için buraya 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmadım zinciri. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir yaptım. 2'şer trabzan yaptım arttırma yerlerine. Ön ve arka bölümü birleştirdim. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma ilmeğine kadar devam edelim. Arttırma ilmeğine kadar ön bölümde trabzan yaptım. Bu ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Ön bölüm için bakın 2 trabzan yaptım. Kol altı için bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma ilmeği üzerine arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bakın ön ve arka bölümü bir zincir ile burada da birleştirdik. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu sırada ön ve arka bölümleri birer zincir ile birleştirdim. Kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdım arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Bakın kol altında bir zincir yaptığım bir ilmek var. Bu ilmek üzerine 3 trabzan yapıyorum. Arttırma trabzanı yapıyorum. Aynı ilmek içine 3 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bir zincire kadar trabzan yaptım. Bu bir zincir üzerine 3 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu sırada bakın kol altında yaptığım birer zincire 3'er trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her sırada örgüyü çevirerek örüyorum arkadaşlar. İlmekler üzerine trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum yine. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu renk ipliği kesiyorum arkadaşlar. Bakın gövde bölümü bu kadar oldu. 1, 2, 3, 4 sıra trabzan sırası yaptım. Bakın kol altından sonra 4 sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi renkli iplik ile bel örgüsünü yapıyorum. Ben kahverengi bir iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre her renk iplik ile yapabilirsiniz. Bu son ilmeğe bakın. Bu renk iplik ile bir ilmek yapıyorum. İpliği bağlayabilirsiniz de arkadaşlar. 2 zincir yapıyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu renk iplik ile de bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzan şu şekilde bakın. Tığ trabzan boşluğuna takıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın düz tarafta görüyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan düz taraftan trabzan yaptım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra trabzan sırası yaptım. 2 sıra bir düz bir ters trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu yükseklik benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz büyük çocuk için yapıyorsanız bir sıra daha bir düz bir ters trabzan yapabilirsiniz. Ben burada bir düz bir ters trabzanı bitiriyorum. Trabzan sırasına başlıyorum. Trabzan sırasını yaparken aralarda arttırma trabzanları da yapacağız arkadaşlar. Bu sırada trabzanları yaparken şu şekilde ilmeklere yapmıyorum. Bakın tek ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Etekle üst bölümün ayrı görünmesi için bu şekilde yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilk trabzan bakın şu şekilde tek ilmekten alıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Şu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 5 trabzan yapıyorum.
Bakın aynı ilmeğe 5 trabzan yaptım. 5 ilmeğe birer trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapmıyorum. Şu tek ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir ilmeğe 5 trabzan yapıyoruz. 5 ilmeğe birer trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım trabzanı ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu sırada arkadaşlar 5 ilmeğe 1 trabzan yaptım. 1 ilmeğe 5 trabzan yaptım. Arttırmalar yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bu sayı ile örgü devam edecek. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada trabzanlar yapacağız. Trabzanları bakın üzerine yapmıyorum. Şu iki trabzan arasında bulunan boşluklara yapıyorum. Bakın şuralara trabzan yapıyorum. Ama şu ilk boşluğa trabzan yapmıyorum. Sıra sonunda şu boşluğa yapacağız. Kayma olmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurayı atlıyorum. Tekrar bakın gösteriyorum. Şuraya trabzan yapmıyorum. Şu ikinci boşluğa trabzan yapıyorum. Boşluklara trabzan yapıyorum. İki trabzan arasında bakın bulunan boşluklara trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın şuraya da trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın şuraya da trabzan yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. 3 zincir yapıyorum. Bakın şuraya yapmıyorum. Şu boşluğa trabzan yapıyorum. Boşluklara trabzan yapıyorum. Sıra sonunda yine bakın şuraya trabzan yapacağız arkadaşlar. Buraya yapmaz. Burada bırakırsanız hem ilmek eksik olur hem de bu örgü bu şekilde kayma yapar. Kayma yapmaması için sıra sonunda bakın şu boşluğa da trabzan yapacağız. Etek örgüsü bu şekilde devam edecek. Bakın dalgalar oluşmaya başladı. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu trabzan sırasını tekrarlayarak etek örgüsüne devam edelim. Etek örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra yaptım arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum.
Bel örgüsünün buradan ölçüyorum bakın. 25 santimetre yükseklik var. Burada bitirmiyorum. Son sırayı yapıyorum. Siz biraz uzun yapmak istiyorsanız 1-2 sıra devam edebilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz. En son bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine 5 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Aynı ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, etek ucunun görüntüsü bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Şimdi kol örgüsünü yapalım. Beyaz renkli iplik ile kol örgüsünü yapıyorum. Kol altından başlıyorum. Bakın kol altında yaptığım bir zincir ilmeği var. Buna ipliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Trabzan sırası yapacağız. Bakın trabzan sırasını ne taraftan yapacağıma bakıyorum. Kol örgüsünde de burada yaptığımız gibi bir düz bir ters trabzan yapacağız. Siz bu roba örgüsünü benim yaptığımdan bir sıra eksik veya bir sıra fazla yaptıysanız sizin farklı görüntüde gelir arkadaşlar. Bakın örgünün ters tarafından devam ediyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu arttırma ilmeğinin üzerine bakın 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bu arttırma ilmeği üzerine 2 trabzan yapıyorum. Kol altındaki ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgüyü çevirerek örüyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Kol örgüsü bu şekilde oluyor. Trabzan sırası yapacağız kol örgüsünde. Kol örgüsünü bu trabzan sırasını tekrarlayarak yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre devam edelim. Kol örgüsünü 15 trabzan sırası yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 santimetre olarak ölçüyorum. 15 santimetre kol yüksekliği var arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bu trabzan sırasını 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Küçük çocuk için yapıyorsanız trabzan sırasını 1-2 sıra eksik yapabilirsiniz. Kol örgüsünü burada bitirmiyorum.
Bakın diğer kol örgüsünde aynı şekilde başladım. 15 trabzan sırası yaptım. Kol ucunda bu şekilde modeller yaptım. Modelden önce bir sıra sık iğne yapıyorum. Aralarda da kesmeler yapıyorum. Bakın kol ucu biraz dar olsun istiyorum. En son ilmek kaydırma yaparak bakın sırayı birleştirdim. Bir sık iğne yapıyorum. Eksiltme yapmak için bakın bir ilmek atlıyorum. 4 ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bir atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Bakın kol ucu dar oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bir sıra sık iğne yaptım. Aralarda kesme yaptım. Kol ucunda dar yaptım arkadaşlar. Şimdi model bölümü yapıyorum. Bakın şu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandan oluşan modeller yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bu ilk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 zincirde bir trabzan, 2 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli ilk model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 model. Bir sıraya 10 model yaptım arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu iki zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzan yaptım. Çok sıkı yapmıyorum bakın arkadaşlar. Bu iki model ortasına sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına bakın şu iki zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. İki model arasına bir sık iğne yapıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine 6 trabzan yaptım. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bakın birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar modeller bu şekilde oldu. Şimdi bu modeller üzerine bir sıra kahverengi iplik ile sık iğne sırası yapıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şu iplik kestiğim ilmeğe ipliği bağlayabilirsiniz. Ben ilmek yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bağladığım iplik ucunda bakın arada kaybediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın modeller üzerinden bir sıra
Sık iğne yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Dalgalı bir kol görüntüsü elde ettik arkadaşlar. Siz de diğer kol örgüsünü aynı şekilde başlayıp tamamlayabilirsiniz. Bakın. Elbise görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Arka bölümden başlıyorum. Şuraya ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Bakın buraya sık iğne sırası yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Buraya kadar sık iğne yaptım. Tam ortaya bir sık iğne yapıyorum. Diğer tarafta sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Buraya bir düğme iliği yapıyorum. Şu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. 7 zincir yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iliği bu şekilde oldu. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bakın yaka çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Buraya da düğme iliği yaptım. Şuraya düğme dikerek kullanabiliriz. Şimdi yaka örgüsünü yapalım. Bu kol ucunda yaptığım gibi modeller yapıyorum. İlk sırada V şekilleri yapacağız arkadaşlar. İpliği kesmiyorum. Siz tercihinize göre ipliği kesebilirsiniz. Bakın şu ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. V şekli yapmak için 4 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İlk V şeklini yaptım. Şu bakın 2 ilmek atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. Bu ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şu 2 trabzan sırasını atlıyorum bakın. 1 2 şuraya bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın sıra sonunda son ilmeğe de V şekli yaptım. Bakın ilk sırada V şekilleri yaparak model yerleştirmeyi tamamladım. Bu son yaptığım V şeklini bakın şu şekilde tutuyorum. Şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmeği içinden çekerek gövde bölümü ile birleştiriyorum. Bir zincir yaptım bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada yaptığım bu V şekilleri içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum.
Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son V şekli içine de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bakın yaka örgüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu son yaptığım modeli bakın burada yaptığım gibi gövde bölümü ile birleştiriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu model üzerine 2 zincir üzerine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. İki model arasında bulunan bakın şu boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu iki zincir üzerine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Model arasına bir sık iğne yapıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine 5 trabzan yaptım. Bu modeli bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi bu yaka çevresinde de bu kol ucunda yaptığım gibi kahverengi iplik ile bir sıra sık iğne sırası yapıyorum. Bakın şuradan başlıyorum. Düz taraftan devam ediyorum arkadaşlar. Şu ilk ilmeğe kahverengi iplik ile ilmek yapıyorum. İpliği bağlayabilirsiniz. Her ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bu sık iğne üzerine de sık iğne yapıyorum. Bu 5 trabzan üzerine de sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son ilmeği şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak bakın bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Yaka çevresinde bakın bir sıra sık iğne yaptım. Yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu yaka. Şimdi askılarını yapalım arkadaşlar. Bakın bu iki tarafa askı yaparak arka bölümde birleştirmek istiyorum. Kahverengi iplik ile askılarını yapacağız. İlk önce askıyı nereden başlayacağımıza işaret yapıyorum. Bakın şu şekilde katladım. Orta noktayı buluyorum. Ben burada yaptığım bakın bir düz bir ters trabzanlar var. Düz olan trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trabzan var. 10 trabzan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 11. trabzana işaret yapıyorum. Burası orta nokta. Siz burada trabzanları da sayabilirsiniz. Şu şekilde katlayarak da yapabilirsiniz. Bakın katladığımız zaman da tam orta nokta burası arkadaşlar. Ben sayarak yaptım. Siz elbiseyi bu şekilde ikiye katlayarak da orta noktayı bulabilirsiniz. Şimdi askıyı nereden yapacağıma bakıyorum. Bakın buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8 trabzan atlıyorum. Bu 10. trabzana işaret yapıyorum. 2, 4 kabarık görünen trabzan var bakın.
Diğer taraftan da aynı şekilde sayıyorum. Bakın orta noktadan sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. trabzan. Buralara askı başlangıcı yapacağız. Şu işaret yaptığım trabzana ipliği bağlıyorum. Askıları bir düz bir ters trabzan yapacağız. Bu bel örgüsünde yaptığımız örgüyü devam etmiş olacağız. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın trabzanları şuradan şu şekilde alarak trabzan yapıyorum. 7 trabzan yapıyorum arkadaşlar, bakın. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Bakın burada şu trabzan ters tarafta görünen trabzan. Düz taraftan alıyorum. Görüntüsü ters taraftan oluyor bakın. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters trabzan yapıyoruz. En son trabzan, bakın 3 zincir yaparak bir trabzan yaptım. Boşluğa tığ takıyorum, trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu bel örgüsünde yaptığımız trabzanların devamı oldu. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Askı örgüsü bu 7 trabzan ile devam edecek. Görüntüsü böyle bakın. Şimdi diğer askıyı da başlayalım. 2 askının örgüsüne birlikte devam ederiz. İpliğin ucundan diğer ucunu çıkarıyorum. Bu işaret yaptığım ilmekten sayıyorum. Bakın bu askıyı 7 trabzan yaptım. Buradan da sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 7. trabzana ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 6 trabzanı bakın şu şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın son trabzanı şu işaret yaptığım trabzana yapıyorum. Bu askı için de buraya 7 trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan, bakın benden taraftan düz taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters trabzan yapıyorum. Üç zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu askıda 7 trabzan ile devam edecek. Bakın arkadaşlar. Bu her iki askıyı 7 trabzan ile bir düz bir ters trabzan yaparak devam edelim. Arka bölümde birleştireceğiz. Bakın buraya kadar olacak şekilde askıların örgüsünü tamamlayalım.
Askı örgüsünü tamamladım. Bakın arkadaşlar, şu şekilde elbisenin arka bölümde birleştireceğiz. Buraya kadar tamamladım. Diğer askıyı da aynı yaptım. Bakın şu şekilde birleştireceğiz. Ben kaç sıra yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 33 santimetre askı uzunluğu yaptım arkadaşlar. Siz bunu dediğim gibi bakın arka bölümde birleştireceksiniz. Sizin kaç sıra olursa daha az veya daha çok sıra yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl birleştirdiğimize bakıyorum. Bakın birleştirdim. Arka bölümde orta noktayı buldum. Bakın bu birleştirme yaptım. Sıraya bir işaret iğnesi taktım. Şu şekilde yerleştiriyorum bakın askıya. Şu ilmeğe bakın, tığ taktım. Trabzana ilmek kaydırma yapıyorum. Askıda ikinci ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Elbisede bakın ikinci sırada bulunan trabzana ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bakın son ilmeği yapıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bu son ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Bakın bu askı örgüsünü birleştirdim. Şimdi diğer askıyı da aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakın burada sayıyorum. İşaret yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmekten sonra bitirdim. Burada da aynısı olacak. Eşit olması için arkadaşlar aynı olacak. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmekten sonra şu ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Son ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın birleştirdik. Arka bölüm görüntüsü bu şekilde oldu. Siz isterseniz ikisini birlikte tam burada da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştirdim. Bakın askılarını tamamladık. Çok güzel oldu. Elbiseyi bu şekilde kullanabiliriz. Ben askıların buraya
Birer tane kurdale yapıyorum. Bakın bu şekilde kurdale fiyonklar var. Bakın bunları hazırladım arkadaşlar. Buraya dikerek daha süslü yapmak istiyorum. Bu kurdaleyi nasıl yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz kurdaleyi. Bakın şu şekilde pratik olarak yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Ben farklı bir şekilde yapıyorum. YouTube'da da farklı kurdale yapma sanatları var arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz. Bakın şu şekilde bir defa parmağıma doluyorum. Bakın. Fiyonk hazır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu yapmış olduğum kurdaleli fiyonkları iğne yardımıyla elbiseye dikiyorum. Bakın şuraya birleşim yerine kurdaleyi yerleştiriyorum. Ters taraftan dikiyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu kurdaleyi de yapınca. Bu askının buraya ben bir de küçük ayıcıklar yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde. İstek üzerine bu ayıcık modelini yapıyorum arkadaşlar. Siz bunu yapmadan da kullanabilirsiniz. Bu ayıcıkları yaparak buraya birleştireceğiz. Bakın daha güzel olacak. İlk önce bu ayıcık örgüsünü yapalım. Şu şekilde bakın. Elimin üzerinde bir sihirli halka yapıyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. ...12 trabzan yaptım. Şu şekilde bakın iplik ucunu çekiyorum. İlk yaptığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bu her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın ilk ilmek üzerine
2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın her ilmeğe ikişer trabzan yaptım. Bu bir sıra üzerinde 24 trabzan var. Şimdi kulak yapacağız arkadaşlar. Bakın bu kulakları yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 5 trabzan yaptım. Aynı ilmek içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın ilk kulağı bu şekilde yaptım. 6 ilmeğe ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Diğer kulağı yapacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 6 ilmek kaydırma yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu diğer ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. Aynı ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın bitirdim. Bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma yaparak ipliği kesiyorum. Bunu dikeceğimiz için biraz uzun kesiyorum arkadaşlar. Bakın ayıcık bölümünü burasını yaptık. Şimdi bu yüzünü yapacağız. Bakın burayı yapacağız. Yine sihirli halka yapıyorum. İki zincir yapıyorum. 12 trabzan yapıyorum. On iki trabzan yaptım. İplik ucunu çekiyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu şekilde oldu. İpliği kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. İğneye takıyorum arkadaşlar. Bakın bu iplik ucunu. Şu şekilde bakın bir iğne var. Buna taktım. Şu diğer iplik ucunu ters tarafta kaybediyorum. Bakın nereye dikeceğime bakıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum.
Bakın böyle oldu. Örgünün ters tarafında ilmek yaparak bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın. Şimdi bu burnunu ve gözlerini yapacağız arkadaşlar. Onun için ben kahverengi iplik kullanıyorum. Siz tercihinize göre siyah renkli iplik ile de yapabilirsiniz. İplik ucuna şu şekilde küçük bir düğüm yapıyorum. Örgünün ters tarafında bakın. Bunu sabitliyorum. Şu tam orta noktadan iğne ucunu bakın üste alıyorum. Bakın şu ilmeğe iğne ucunu takıyorum. Ters taraftan çekiyorum. Bakın ağzını ve burnunu yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi gözlerini yapalım. Örgünün ters tarafından bakın. Geçiriyorum. İlk gözü şuraya yapıyorum bakın. Kulağın bittiği yerden başlıyorum. İğneyi bakın şu şekilde tutuyorum göz yapmak için. İpliği iğne üzerine 7 defa doluyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Siz isterseniz daha az da dolayabilirsiniz. Elimi bakın tuttum. İğneyi yavaş çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe iğneyi takıyorum. Bir sonraki iğneye bakın. İğneyi takıyorum. Ters taraftan çekiyorum. İlk gözü buraya yaptık. Diğer gözü için yine bakın ters taraftan ilmeklerden geçiriyorum. Yine buna kaç defa doladıysanız buna da aynı şekilde doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın diğer gözü de yaptım. Çok güzel oldu. Örgünün ters tarafında sağlamlaştırıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Minik ayıcığımızı yaptık. Çok şirin oldu. Şimdi yaptığımız bu ayı modelini arkadaşlar elbise örgümüzün askısına birleştiriyorum. Bakın askının birisini ben bu şekilde yaptım. Bunu da aynı yapacağız. İğneye takıyorum bakın ipliği uzun kesmiştim. Örgünün ters tarafında ipliği buraya alıyorum bakın. Buraya yerleştiriyorum.
Askı ile birleştiriyorum bakın. İlmeklerden alarak birleştiriyorum. Bakın şu şekilde birleştirdim. Buradan ilmek yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar, bakın. Böylece elbise örgüsünü bitirdim. Arka bölüm görüntüsü bu şekilde. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Gövde genişliğini ölçüyorum. 25 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından yükseklik 31 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. 17 santimetre. 1 yaş çocuk için çok güzel olur arkadaşlar. Ben bugün 6-12 aylık tombul bir bebek için yaptım. Kız çocuk için yaptım. 1 yaş bebeğe çok güzel olur bu ölçü. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.